Evet, burada böyle terasvari bir yer yapmışlar ama hem çok güzel esiyor, sessizlik olduğunda muazzam bir ses var, kuş sesi var ya, komple ya, böyle inzivaya çekilmelik bir yer ya, tam tefekkürlük hakikaten. Şuradan küçük bir köy yolu var, yukarı doğru gideceğiz. Burada böyle bir manzaramız var, dağın etekleri tabi, bakın. Bilmiyorum videoda görünüyor ama buraların birçoğu yanmış tabi. Şimdi şuradan şöyle aşağı inelim. Evet, bu teyzemiz burada kalıyor. Şurada şöyle bir yapı var. Şu malzemeleri bıraktık buraya, getirdik teyzemize. Bu teyzemiz de burada kalıyor. Şöyle. Bak şuraları komple yanmış mı böyle abi? Teyze diyor ki buralar hepsi gitti diyor. Bakmayın diyor öyle yeşil dolu ama etrafı komple yanık. Bak, Allah altları, Allah. dipleri. Şu mesela bulutların alt kısımları, şu tepeler. Abi evet. Söyleyince Komple dikkatli yanmış. bakınca anlaşılıyor. Her Hakikaten simsiyah olmuş. Sen yangın olunca burada mıydın teyze? Ne? Yangın olduğunda burada mıydın? Buradaydık tabii. Yalnız başına mıydın? Ne yapıyordun sen? Yok canım, yan başına karılar gider mi erkekler gider. Yo, sen burada tek başına kalınca yangında korkmadın mı? Ne korkacağım? Hay Allah. Allah'a tevekkül ettin ha? Ben? Ya nasip dedin. Ha, eyvah. Tamam. Çok yandı mı buralar? Yangın çok Yandı muydu? işte, yandı her yakalar. Bak alabula yandı işte hele. Allah Allah. Gibi hılan hollar. Sizde var mıydı böyle hayvan, keçi bir şey yandı mı sizde? Bizde yanmadı. Yananlar oldu ama. Ama yandı. Benim keçiler de yandı. 2 keçi vardı. İki keçi vardı ha? Eyvah yandı. Biz buradayken bir yangın çıkın sıra ne yapacağım? Yandı. Evet. Yayla Dağı'nda bir tane 20 tane keyik dedik. Kosu Mumya Dağı'nda. Bu koca dağda. Evet. Hep keyikler yani o dağda. Kaç yaşındasın teyzem sen? Yaşın kaç? Yine bile yaşımı kerteyim var, kerter bile. Bayağı var. Allah yardımcın olsun. Eyvah ne yapalım? Allah bundan büyüğün göstermesin. Amin, amin. Cümleten herkese. Ha. Burayı kötü yapıyordu. Geldik burada da tuz. Değil mi? Yandı. Ev aşağıda yanınca buraya geldin değil mi? Hayır orada yandı ev. Orada. Bir kere direkt bir sanki bütün durursa nereye? Şahin yapıp 3 odalı diye, 3 kat diye yapıp Elektrik alabilir mi teyze ne burada? yapalım? Elektrik alabilir mi? Elektrik var mı burada? Cereyan var mı, cereyan? Var inşa. Direkt var da işte hat var mı yani? Var. Evet. İyicik tırama bura. Bir tane beton ev teslim etsen adama illaki bu ev. Çünkü bunu yaşamış, bunu görmüş. Evet, bir de Bunun serin güzelliğini oluyor. de biliyor. Bu evler serin oluyor. Yaşayan bilir. Bu evler çok serin olur yazın. Değil mi abi? İçerisi buz gibi olur yani. Hmm. Çardağında hani Beton balkon ev gibi dediğimiz- olmaz. Evet, balkon dediğimiz. Yani benim beton ev var. Mesela duvara elliyorum. Ateş gibi. Akşamleyin oturuyorsun mesela ateş gibi. Burada öyle bir olay yok çünkü en azından 50-60 santimlik duvar var. Evet abi. O duvardan sıcak almıyor. Üstü toprak Hmm. ve altı ağaç, üstü toprak. Buradan ısı gelmiyor yani. İnsanlar içinde rahat bir şekilde oturabiliyor. Yani klima herhangi bir şey bilmez. Biz klimayı çalıştırıp da oturuyoruz. Beton evde klima fayda etmiyor. Evet arkadaşlar, burada yaşayan abilerle beraber burayı bir gözden geçirdik. Tepeye çıktık. Yanan evleri, ağaçları, hayvanların yandığı yerleri gördük. Şu anda da aşağıya köyün olduğu yere, yani mahallenin olduğu yere doğru gidiyoruz. Oraya erzaklarımızı falan bırakacağız. Ama burada hakikaten içler acısı bir durum var. Güzel bir tablo yok aslında. Yani evet, bu bölgede can kaybı elhamdülillah yok ama az önce Hacı abinin dediği gibi
olan yeşili oldu, doğayı oldu, ormanı oldu. Buralarda bu doğallık artık olmayacak, kesilecek bu ağaçlar. Rabbim beterinden korusun diye kendimizi teselli ediyoruz artık. Selamünaleyküm arkadaşlar tekrar. Nurali abim burada. Manavgart'tayız abi. Manavgart'tayız ama Çifre ile Boğaz'dan söylüyoruz Manavgart'ı. Şu anda üzgünüz arkadaşlar. Çok şükür dün çok güzel bir dağıtımlar yaptık. Oradaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bizim de tuzumuz kadar yardımımız dokunsun dedik. Koşturduk, mücadele ettik sizlerin sayesinde. Evet, ama az önce Alanya tarafından gelirken sağ tarafta Manavgat'ın Sarılar mıydı? Sarılar Caddesi diye bir yerde gene Sarılar Mahallesi diye bir yerde gene yangın başlamış. 2-3 tane helikopter vardı söndürme için. Rabbim inşallah büyümeden söndürmeleri nasip etsin. Amin. Tamer abimiz de burada. Tamer abimiz Serdivan Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu üyesi kendisi. Ama pek yönetim kurulunda üye olmak istemiyormuş gibi bir hali var. Eldeş Otomotiv. Getirsene kart. Nerede kart? Eldeş Otomotiv Kart Yönetim nerede Kurulu abi? Başkanı. Kart burada. Eldeş Otomotiv. Duayla başlıyorlar, işe duamızla Ayetel başlıyorlar. kürsümüz var. Ayetel duamız var. kürsümüz var. Dini bütün bir abimiz. Yani eğer aracınızın diyelim ki şeyi varsa, garantisi devam ediyorsa Tamer abiye getirebilirsiniz. Okuyup üflüyor, tamam mı? Piyasada 1500 lira olan yağ bakımını 300-500'e yapıyor, tamam mı? 300-500 arabanın durumuna 300-500'e yapıyor. Ondan sonra okuyup üflüyor arabayı, arabada herhangi bir sıkıntı meydana gelmiyor. Ama kendisi ustadır yani. Tabii, Böyle mahirdir yani işinde. tereyağından kılı çeker gibi sorunu çıkartıyor. Yani şu anda bugün bir olaya şahit olduk. Hangi marka arabaydı? Fiat mıydı abi? Evet, Fiat'ın Egea'nın hangi parçası lazım? 1.6 devir daimi hiçbir yerde yok. 1.6 devir daimi hiçbir yerde yok ve serviste de yok devir daimi yani. O devir daimi Tamer abi buldu. Yani Allah razı olsun kendisine. Şu anda teknik servisin bulamadığı devir daimi Tamer abi buldu. Biz para kazanmıyoruz, dost kazanıyoruz. Adam. Diye yazılır, Tamer Eldeş diye okunur. Yani bu hani boya alırsın ya, boyanın dibinde bir ham maddesi vardır, karıştırırsın. Karışınca böyle boya kendi rengini alır. O işte ham madde Tamer abi. Yani Allah razı olsun kendisinden. Koşturdu, mücadele etti, sırtında erzakları taşıdı. İncirlerden. Bir de incirlerde bizi üzdürdü, tamam mı? Üzdürdü, aynı zamanda dümdüz yaptırdı. İncire 20 lira kilosuna verdi. Bir de adam bırakın dalga geçti bizimle, dedi ki inciri dedi yok kasayla alırsanız 18 liradan vereceğim dedi. Ondan sonra biz yardım mahalline gittik. Yardım mahallinde bedava yedirdiler kiloyla. Dalından tazeydi. Bir de alma mı yedik? Alma dedi ama aldık yani. Üzüm burada da var abi. Nurali abi, var mı kameraya söylemek istediğin bir şey? Abi ne söyleyeyim ya, yani bu 2 günde güzel tecrübeler yaşadık. İncir haricinde ejder elması da yedik abi, tanesi 20 liraya. Olmamıştı. Ama Tamer abi çok beğendi. Bir daha olsa bir daha yer mi bilmiyorum. Ejder meyvesi. O ejderhayı gördü yani Tamer abi. Gösterdi bize. Reisimiz Tayyip Erdoğan'ın menüsünde var, o masasında var ejder meyvesi. Çünkü olmuş olan Tabii o reisimiz ağzının Reis hak ediyor abi, yesin. Ağzının tadını biliyor reisimiz. Tabii. Reisimiz. Burada yakında da bir saray yaptırıyor galiba reisimiz ya. Yakın abi, Kıbrıs'ta yaptırıyor işte. Kıbrıs'ta bir saray yaptırıyor. Yaptırsın da abi. Saraycık. Değil mi? Saraycık. Biliyor musunuz, Hazreti Ömer'in bir hikayesi var. Valisi kahvaltıya çağırıyor Hazreti Ömer'e. Evet. Bir bakıyor Hazreti Ömer, kahvaltıda kuş sütü eksik. Diyor ki bu kahvaltıyı diyor senin halkın yiyebiliyor mu diyor. Onlar vali mi diyor, Sayın Ömer diyor. Sayın Halifem diyor. Sen de vali değilsin diyor. Azlettim seni diyor. Böyle bir olay geçiyor ama itibardan tasarruf olmaz. Reisimiz hak ediyor. Evet. Reisimiz hak ediyor yani. Allah razı olsun ondan. Amin amin, Allah sen ne dersen de O olmasa ülkemiz darmaduman olacak. Allah ondan razı olsun yani. Yola alttan üstten şehrin içinden geçiyor. Yol medeniyettir yol. Duman iyi bir duman yok. Aynen. Havada bir garip bir renk de var. Tat bir şey var. Bu herhalde ya Marmaris tarafından geliyor bu duman abi. Gelir mi o kadar? Gelir mi o kadar duman buraya? Var bir şey, çünkü böyle bir kızıl bir hava var şu an. Aynen. İstersen geçelim Köyceğiz'e. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Manavgat'tan selamlar. Manavgart'tan selam.